Bu videomda sihirli bir değnekten söz edeceğim size. Bu öyle bir sihirli değnek ki dokunduğunu ikiye bölüyor desem ne dersiniz? Size zayıflamanın sihirli değneğini anlatacağım bu videomda. O nedenle sizler için çok özenerek hazırladığımız bu YouTube'umuza üye olmayı, yorum yapmayı ve beğeni koymayı ihmal etmeyin diyoruz ve paylaşımlarımıza başlıyoruz. Zayıflamanın sihirli değneği. Bu fikir nereden aklıma geldi biliyor musunuz? Bir gün bir hastam geldi. Dedi ki ah hocam ah dedi. Şöyle bir sihirli değnek olsa dedi. Şöyle bir bize bir dokunuverse de bizi yarıya bölüverse dedi. Yok mu böyle bir sihirli değnek dedi. Dedim ki tabii ki var da ama nasıl kullanacağız onu iyi bilmek gerekiyor. Tabii biz çoğu zaman hani ne yesek, ne içsek, ne yapsak da zayıflasak diye düşünürüz ya. İşte burada bize yardımcı olabilecek bir sihirli değnek var. Bu sihirli değnek yeteri kadar, gerektiği kadar ve size önerdiğim şekilde hayatınızda bu sihirli değneğe bir yer açabilirseniz eğer göreceksiniz ki daha tok kalacaksınız, daha az yeme ihtiyacınız olacak, kendinizi daha iyi kontrol edebileceksiniz. Kalıcı zayıflamak üzere müthiş bir püf noktası, yaşam tarzımızı değiştirmemiz bir noktası da işte bu sihirli değnekten geçiyor. Hadi bir tahminleri alayım. Acaba zayıflamanın sihirli değneği ne? Duyuyorum egzersiz diyenler var. Tabii ki olacak. Başka kimler ne diyor? İşte akşam yemeğinden sonra bir şey yemeyelim. O da tabii ki var. Ama öyle bir sihirli değnek ki bu sizi tok tutacak. Metabolizmayı canlandıracak. Oradan birkaç ses diyor ki biz biliyoruz başı K ile başlıyor. E ile bitiyor. Ne bu? Kahve. Evet, yanlış duymadınız. Özellikle kilo vermek isteyenlerin, kalıcı olarak kendi vücudunun fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin baş tacı yapacağı içecek kahve. Peki kahveyi nasıl kullanmalıyız? Neden kullanmayız? Nedir bu kahve diye kahve dosyasını şöyle bir açalım sevgili dostlarım. Şimdi kahve kendisi adı küçük ama kendisi gerçekten çok büyük bir içecek. Hele bir de Türk kahvesi var ki ben bayılırım. Minnacık böyle fincanlarda. Hani bir içeriz 40 yıl hatırı vardır deriz. Vücudumuza da 40 yıl hatırı olacak derecede önemli ve etkili bir içecektir kahve. İçerisinde kafein var, niyasin var, mikro elementler var. Bunlar hem metabolizmamızı onarıyor hem algımızı arttırıyor. Alzheimer'dan, bunamadan, damar koruyucu etkisi ayrıca bir var. Hatta bir araştırma var. Her gün bir fincan kahve içenlerde tip 2 diyabet gelişme riski neredeyse %12,7 daha az. Ya bu kadar önemli. Gerçekten biz aslında toplum olarak Türkiye'de kahveyi çok sık tüketmiyoruz. İşte içersek sadece bir tane belki Türk kahvesi içiyoruz. O kadar. Özellikle ben yurt dışına çıktığımda gerçekten çok şaşırmıştım ilk gittiğim dönemlerde. Böyle sabahleyin kahve içiyorlar, öğlen yemeğinden sonra kahve içiyorlar, akşam kahve içiyorlar. Yani bir Avrupalı ya da Amerikalı baktığınızda ortalama günde en az bir 2-3 fincan kadar kahve tüketiyor. Ancak bizim ülkemizde kahve tüketimi o kadar fazla değil ve obezite oranları açısından baktığımızda da ülkemiz dünya üçüncüsü, Avrupa birincisi obezite açısından da. Hani tabii bu birebir kahveyle bağlantılıdır demiyorum ama kahve bizi tok tutacak içeceklerden bir tanesi. İşte kahveyi zayıflatacak şekilde, metabolizmamızı çalıştıracak şekilde, bizi hastalıklardan koruyacak şekilde ilaç gibi beslenmemize ekleyebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Porsiyon kontrolü çok önemli. Lütfen 40 yaş üstü hanımlar özellikle günde 3 fincandan fazla kahve içmeyiniz. Neden? Çünkü yapılan bazı araştırmalar günde 5 fincanın üzerinde kahve tüketmenin osteoporozu arttırarak kemik erimesine yatkınlığını arttığını gösteriyor. O nedenle
özellikle 40 yaş üstü 3 fincanı geçmeyin diyoruz. Kalp hastası, tansiyon hastası, aritmi olanlarda da günde 2 fincanla sınırlanmakta fayda var. Çünkü kahvenin içerisindeki kafein noradrenalin, adrenalin, kortizol gibi hormonları arttırarak kalp ritmini hızlandırabiliyor. O nedenle tansiyon problemi olanlar, kalp ritim problemi olanlarda bu birazcık arttırabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Tabii kafein içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeli de olabilir. Her şeyin azı karar, çoğu zarar diyoruz. Ortalama günlük 2-3 fincan kadar kahve içebilirsiniz. Hangi kahveyi içmelisiniz? Ben kendim çekirdek kahveleri tercih ediyorum. Türk kahvesini tercih ediyorum. Artık bunların da makineleri çıkarmış. Kahve çekirdeklerini alıyorsunuz, makineye koyuyorsunuz. Kendiliğinden kahve çıkıyor. Ya da güvendiğiniz bir kahveciden Türk kahvesi alıp bunu kendiniz öğüttürerek, gözünüzün önünde öğüttürerek bu şekilde kullanabilirsiniz. En çok tok tutucu kahve hangisi diye sorarsanız, efendim en çok tok tutan sütlü kahve. Geçen bir tane hastam diyor ki, hocam diyor, sütlü kahve deyince aklıma nedense hep siz geliyorsunuz diyor. Neden acaba diyorum. Çünkü Türkiye'de diyor gerçekten bizi sütlü kahveyle buluşturan nadir doktorlardan birisiniz diyor. Ben de çocukluğumda hatırlarım, annemler böyle kahve içerdi. Çocuklara da sütlü kahve yaparlardı. O zaman böyle sütü kaynatırlardı. Bir çay kaşığı kadar da içerisine Türk kahvesi koyarlardı. Biz de çocukken annemler gibi kahve içmezdik de böyle sütlü kahveler içerdik. Bazen gerçekten bunu ben de çok sık yapıyorum. Hem daha uzun süre tok tutuyor beni, hem birazcık anılara götürüyor. Aynı zamanda bir öğün niyetine de metabolizmayı gerçekten çok çalıştırıyor. Neden sütlü kahve derseniz, sütün içerisindeki karbonhidrat, protein, yağ, kahvenin içerisindeki kafein, niyasin, mikroelementler birleşiyor ve bizim tokluk süremizi uzatıyor. Yağlarımızı yakıyor. Bir sonraki öğünde de yeme isteğimizi azaltıyor. İkindi öğününde sütlü kahve tavsiye ederim. Ya da bir yere davete gideceksiniz. Davete gitmeden önce bir fincan sütlü kahve için gidin. Bakın bakayım orada canınız bir şey yemek istiyor mu? İşte bu nedenle sihirli değnek diyorum. İştahınızı azaltması açısından kahveyi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki hangi kahveden uzak durmamız gerekiyor? İşte cevabı: şekerli, şuruplu, kremalı kahveler hayır. Özellikle büyük kahve zincirlerinde çocuklarımızı bu tür kahvelerden korumamız gerekiyor. Bunların içerisine koyulan şuruplar çok yüksek kalorili, kremalar yağ demek. Çocukluk çağı obezitesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Gençler, çocuklar, özellikle bu yaş grubunu, teenage grubunu bu şekerli, yüksek kremalı, yüksek kalorili kahvelerden korumamız gerekiyor. Şöyle büyük bir şişe kahve, yani büyük bir bardak kahve neredeyse 6-7 dilim ekmek kalorisinde çocuklarımızın vücuduna girebiliyor. Tabii bunlar aynı zamanda katkı maddesi içerdikleri için çocuklarda bağımlılık yapacağını, sürekli canı bu kahveleri isteyebiliyor. O nedenle hani mümkün olduğu kadar sade, kremasız, şekersiz şekilde kahvenin kendisini içeceğiz. Demek ki neymiş? Zayıflamanın da bir sihirli değneği varmış. Onun adı da kahveymiş. Kahve içmenin de püf noktaları var mıymış? Varmış. Sizler için bunu paylaştık mı? Paylaştık. Siz ne yapacaksınız? Bu bilgileri kullanacaksınız. YouTube'umuza abone olacaksınız ve bizlere yorum yapacaksınız. Bugünlük de bizden bu kadar diyelim.